Ben ESP Connect ile alakalı video çektim ya. Niye çekmedim ki? Şimdi çekeyim. Bununla ne olur ya? Şimdi ESP Connect ne? Ya da ESP Connect ne? ESP Connect The Last Outpost Workshop diye bir kanal var, bir geliştirici var. Bunların yaptığı bir web uygulaması. Tarayıcı üzerinden çalışan ESP32 kartları kontrol etmeye, ESP8266'ları da kontrol ediyor yanılmıyorsam. Kontrol etmeye yarayan bir web uygulaması. Buna değineceğim kısaca. Zaten kısa bir video olacak herhalde. Hemen ona bakalım. Şimdi deneyebilmemiz için ben birkaç tane ESP32 kart hazırladım. Bir tane S3, bir tane H2, bir tane de standart Room'da diye geçen yani o modüllerden var. Şimdi buraya ESP Connect dediğim zaman Google'a zaten direkt çıkıyor. GitHub sayfası en üstte çıkıyor zaten. Böyle bir arayüzü var. Basit bir arayüz. Bir işlem yapmadan önce ilk önce bir cihaz bağlamamız lazım. Elimde şöyle Wemos'un Arduino Uno head'lerle, shield'larla kullanmak için yaptığı aynı yapıya sahip bir kartı var. Wemos D1R32. Bunu bir bağlayalım ilk önce. Buna bakalım. Bilgisayarıma bağladım. Yukarıda Connect kısmı var. Buraya bastığımda zaten USB Serial çıkıyor. Birden fazla varsa kabloyu çıkarıp takıp bulabilirsiniz hangisi bağlı. Bağlana bastım. Burası biraz sürebilir. Karta göre değişiyor. Çünkü içindeki bilgiyi okuyor. Bu ekranda bana kartın genel özelliklerini, daha doğrusu çipin aslında genel özelliklerini söylüyor. Şurada çipin model numarası en üstte. Revision 3 diye 3. versiyon. Altta hafızası var. Yani flash hafızası. Şurada kristal megahertz olarak 26 megahertz diyor ama bu çekirdek hızı değil, yani bunu karıştırmayın. Bu tamamen işlemcinin zamanı saymak için kullandığı kristalin hızı. Altta asıl çekirdek hızı işte burada. 240 MHz dediği çekirdek hızı. 2 çekirdeği varmış, çift çekirdekli. Sağ tarafta da ekstra özellikler var. Mesela bu kartta Wi-Fi var, Bluetooth var, çift çekirdek dediğim gibi çekirdek hızı da yüksek. Güzel bir kart aslında, bayağı kullanılan bir kart. Aşağıda ekstra özellikler var, detayları var. Bir şekilde içindeki flash'in mesela modeli lazım olsa onu bile vermiş adam. Kullandığı işte seri port çeviricinin modeli var. Solda yine aşağıda bu hepsinde neredeyse çıkacak datasheet kısmı var. Bu çok yararlı. Ney? Bu çipin Espressif firması, yani asıl çip yapan firmadan hazırladığı datasheet'e direkt yönlendiriyor bu. İngilizceniz varsa özellikle bir tıkla direkt onun datasheet'ine gidebiliyorsunuz. Çok acayip işe yarayabilen bir şey. Solda işte asıl özellikler burada. Solda mesela partitions var. Bu nasıl bir bilgisayar hard diskinde olduğu gibi içindeki bölümler ne? Onları söylüyor bize. Bootloader kart ilk açılışta yazılımı yükleyebilmesini sağlayabilen ön yükleme bölümü diyelim. Sonra burada partition table dedi. İşte bu bölümleri sayan, hani hangi bölüm nerede başlıyor, nerede bitiyor onların kaydının olduğu bölüm. İşte burada da ekstra bölümler var. Bunlar genelde lazım olacak şeyler değil. Asıl lazım olan bölüm bu ortadaki bölümler, yeşil olan bölümler. App 0 ve App 1 bölümleri. Bunlar asıl bizim attığımız yazılımın tutulduğu yerler. Mesela biz Arduino IDE ile ya da direkt MicroPython'la yazılım yazdığımız zaman onlar burada tutuluyor. Özellikle App 0 kısmında tutuluyor. Burası asıl yazılım tutulduğu yer. App 1 genelde, hani bunu siz özellikle burayı da kullanabiliyorsunuz ama standart yazılım atma ile diyelim. İlk önce App 0 ekleniyor. App 1'de siz bir yazılım güncellemesi yapacağınız zaman ya da yeni yazılım açacağınız zaman ilk önce App 1'e yazılıyor. Sonra yeniden açılmada, yani kart yeniden başladığında bu App 1'deki yazılımı App 0'a geçiyor. App 1'i tekrardan temizliyor. Yani bir nevi cache bellek gibi kullanıyor orayı. Burada zaten hangi bölümün nerede başladığını, nerede bittiğini de biliyor. Bayağı detaylı şeyler, şu an için gerek değil. Burada uygulamalar yine kartın içerisindeki bize şeyleri verecek. Yani neyle yapılmış. Mesela burada diyor ki az önce bahsettiğim olay, hatta App 0 mesela App 1'de unknown yazıyor her yerde. Çünkü içinde bir şey yok. Ama App 0'da Arduino Library Builder denilen bir şey var. Kütüphane var, onu söylüyor. Bu bizim yazılımımızla alakası yok. Sadece diyor ki Arduino işte altyapısı kullanılarak o yazılım bize yüklenmiş. Hani buraya yüklenmiş. Ne zaman yüklendiğini söylüyor. Mesela Mart'ın 5'i 2024, bayağı önce en son buna yazılım atmışım hatta. Hızlandıralım biraz. NVS Inspector dedi. Bunun içindeki herhangi bir değişken, değer, işte ne varsa onları buradan tarayabiliyorsunuz. Mesela burada çok güzel bir bana ipucu veriyor hatta. Bunu ben ne yazılım atmışım? Fluency diyor. Fluency bir nevi 3D yazıcılarda, işte bu CNC makinelerinde kullanılan bir yazılım. Yani kolay bir şekilde işte step motorları falan kontrol etmeye yarayan bir yazılım. Onun mesela kodları var. Bu G28, G30 dediği motorları hareket ettirmek için kullanılan kodlar. G-code denilen bir kod sistemi. Mesela burada istediğim kodları arayabilirim. Yani onun gibi şeyler yapmama imkan veriyor.
Bu da bu arada kendi YouTube kanalı olan bir arkadaş. Bunu kendisi de anlatıyor. Bu arayüzü nasıl kullanacağınızı anlatan bir videosu var. Onu daha alta ekleyeceğim. Eğer İngilizceniz varsa direkt oradan da bakabilirsiniz. Sonuç olarak bunu yapan adamın açıklaması daha detaylı olacaktır tabii. Ücretsiz de bir yazılım zaten. Ama hani bahşiş falan atabilirsiniz diyor. Hatta şuradan Buy Me a Coffee'ye basayım. Hani herkese söylemişken ben de şey yapayım. Diyelim buradan bununla ne olur diyelim. Bir tane kahve ısmarlayalım. Good web app. Good job diyelim. İşte böyle açık kaynak kodlu yazılım geliştiricilere destek olmak lazım. Siz de elinizden geleni yapın. En çok kullanılan genelde burası. 3 türü var. 3 türü çünkü dosya atılabiliyor buna. Dosya sistemi formatı diyelim. SPI FFS dediği kısım. LittleFS var, bir de FATFS var. Bunlar eğer biz bunun içine bir dosya atarsak, mesela bir ses dosyası olabilir, resim olabilir, herhangi bir şey olabilir. Burada o dosyayı görebilmemizi, hatta tekrar indirebilmemize izin veriyor. Hatta buraya dosya da ekleyebiliyoruz. Yani yeni yazılım atmadan, içindeki yazılımı bozmadan ekstra bir dosya yüklememize izin verebiliyor. Mesela bu karta bir yazılım attık. İçinde bizim istediğimiz bir ses dosyası var ama proje dosyalarını kaybettik. Buradan kartın içinden direkt o sesi ya da resmi alabiliyoruz. Öyle güzel bir yanı var. Flash Tools bölümü istediğimiz bölümleri görebilmemizi ya da değiştirebilmemizi sağlıyor. Biraz kapsamlı bir şey. Hani ne yaptığını bilmek gerekiyor hakikaten ama isterseniz ihtiyacı görebiliyor yani bu. Mesela burada dediğim bölümler var. O bölümleri okuyup ya da o bölümü sadece, belli bir bölümü sadece indirebiliyorum. Mesela kurtarma için kullanılabiliyor. Mesela tamamını şuradaki download flash backup dersem bütün flash'ın yedeğini alıyor. Aynı karttan varsa bir kartın yazılımı farklı bir karta atılamıyor. Hatalı olur yani çalışmaz. Ama mesela diyelim ki iki tane bu D1 R32 VMOS'un kartından 2 tane var. Burada ne yapabilirim? Burada bütün flash'ı indirip diğer karta yazabilirim. Birebir kopyası olmuş olur. Öyle bir seçenek veriyor bana. Ya da mesela ben bunun yedeğini alabilirim. Ne olur ne olmaz diye. Mesela yazılım bir şekilde bozulur, bir şey olursa diye bin dosyası olarak tutabilirim. Bu sitede bir web uygulaması olduğu için herhangi bir şey kurmamı gerektirmiyor. O yüzden de çevirici adaptörler var. Normal USB'yi Type-C'ye çeviren ya da micro USB'ye çeviren mesela çevirici adaptörler var. Elimde telefonum varsa, o bin dosyası da telefonumda varsa ya da internetten bir yerden indirirsem direkt kartımı telefona bağlayıp telefon üzerinden bile buradan o yazılımı yükleyebilirim mesela. O ekstra bir avantaj sağlıyor burada. Muhtemelen en çok kullanılacak bölüm bu. Çoğu kişinin en çok kullanacağı bölüm bu. Hızlı bir şekilde kartın içinde ne oluyor ne bitiyor onu görmek için. Serial Monitor zaten şeyde de Arduino IDE'de de kullandığımız bir şey. Mesela ben burada Start'a basarsam kartta ne olmuş bana onları söylüyor. Açıları kontrol etmiş, motorların açılarına bakmış gibi. Serial port'ta nasıl Arduino IDE'de ne görüyorsam burada onları görebiliyorum herhangi bir yazılım kurmadan. Şimdilik stop diyeyim, durdursun. Yani böyle durdurmalarda ya da başka bölümlere erişmede, dosya okumada falan böyle hatalar verebilir, önemli değil. Sadece bir kere çıkarıp takmanız gerekebiliyor. Type-C olan kartlarda bunu görmedim ama eski kartlarda olabiliyor. Tamam, tekrar okudu yani, bir sıkıntı yok. Neyse, bir iki tane daha kart bağlayalım. Aradaki farkı da görelim, bitirelim. Fazla uzatmayacağım bu videoyu. ESP32S3. Bunu bağlayalım. Detaylarına girmeyeceğim ama bunda mesela daha fazla şey çıktı. Daha güncel bir kart olduğu için destekleniyor. Çoğu şeyini okuyabiliyor. Mesela bu da çift çekirdek 240 MHz ama bunda PSRAM diye bir şey var. Bilmeyenler için buraya açıklayacağım. Yani bilenler isterse buraya atlayabilir. ESP32 gibi kartlarda genellikle 3 tip depolama bulunur. Biri SRAM dediğimiz SRAM, geçici hafıza ama bilgisayardaki RAM ile aynı değil. Bilgisayardaki işlemci içindeki cache'e benziyor daha çok. Yani L2, L2 cache, L3 cache bunlara benziyor. Cache gibi dememin sebebi ana çip paketin içinde olduğu için, ana işlem birimine yakın. O yüzden çok hızlıdır. Ama işte o paketin içine sığdırmak zorunda kalındığı için de büyük bir şey yapılamıyor. Yani boyutu küçük, hızı yüksek. Ama bize daha fazla boyut lazım olduğunda da devreye işte PSRAM yani PSRAM devreye giriyor. Bu da işte bilgisayardaki normal sistem RAM'ine denk geliyor. Genelde kartın üzerinde bir yerde olur. Yani çipe direkt dahil değil. Kartın üzerinde bir yerde olur. Ekstra RAM biraz daha düşük hızda olur. Çok az da. Ama daha fazla boyut kazanılabilir. Yani 16 MB falan olan modelleri, hatta daha yüksek olan modeller de var galiba.
Bunların ikisi RAM bellek, bir de kalıcı bellek yani flash bellek ya da EEPROM diyenler de var. EEPROM olarak da söylenebilir. Asıl yazılımın tutulduğu, işte kapanıp açıldığında kaybolmayacak dosyaların, yazılımların bulunduğu yerde flash bellek, içindeki yazılım dosyalarımızı koyduğumuz alan. Kart çalıştığı zaman flash'tan bilgileri okuyor. SRAM ya da PSRAM nerede lazımsa oraya yükleniyor. Programımız çalışıyor. Kapandığı zaman SRAM ve PSRAM siliniyor. Flash kalıyor. Kısacası bu. Burada mesela ekstradan PSRAM'de 2 MB bir RAM'imiz varmış. Dahili de 4 MB, zaten standart bu. Bu SF32 kartların bu aralıkta standart zaten. Bize yanda flash'ımızın markasını bile söylüyor zaten. Hangi markaya? Micron'muş mesela, güzel bir firma. İşte ne kadar PWM kanalı olduğu, ne kadar timer'ının olduğunu söylüyor bize. Yanında yine çiple alakalı şeyler var. Şurada security kısmı var. Ben çok kullanmadım ama bazı insanlar hakikaten bu çiple mesela güvenli olmasını istiyor. Çipte önemli şeyler tutuyor. Mesela şifrelerle alakalı bir şeyler tutuyor ya da şifre güvenliğine önem veriyor. Mesela bu çiplerde de şifre koruma, yazılım koruma, işte dışarıdan müdahaleye karşı koruma özellikleri olabiliyor. Yani şifreleme özellikleri. Bu kartta çoğu şeyi destekliyor zaten. Güzel bir kart S3. Aşağıda USB çeviricinin şeyi var. Espressif'in zaten kendi USB'si diyor, native. Yine datasheetlere yönlendiren linkler var. Son olarak bir de H2'ye bakalım. Tamam, yukarıda zaten SP32 H2 diyor. Yine belleğimiz var. Tek çekirdek 96 MHz. Bu biraz daha düşük bir kart çünkü. Yanda şu da güzel. Sadece Bluetooth dememiş. Mesela Bluetooth 5 LE. Düşük enerjili Bluetooth 5 destekliyor diyor. Flash'ımızın işte marka modeli, ne kadar PWM desteklediği falan yazıyor. Şifreleme yöntemleri, datasheetlerimiz. Genel olarak özellikleri. Çok fazla uzatmamaya çalıştım ama yine biraz uzadı gibi. Ama kısaca bağlarsam güzel ekstra özellikleri olan kullanışlı bir web uygulaması. Bu alanda profesyonel ya da hobi olarak çalışan çoğu kişinin işine yarayabiliyor. Yani o yüzden bahsetmek istedim bununla. Bayağıdır aklımda var da şimdiye nasip oldu. Arada böyle çok bilinmeyen işte uygulamalar ya da yöntemlerle alakalı video yapmayı planlıyorum ama bu tarz konuları beğendiyseniz videoya yorum yazın ya da beğeni atın ki ben de ona göre videolar yapayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.